Yıl 1920. Günlerden 15 Kasım. Ankara İstasyonu, tarihin en ilginç karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapmak üzeredir. Milli mücadelenin kalbi Ankara, barut kokulu bir direnişin içindeyken, istasyon binasında siyah cübbesi, beyaz ehramı ve elinde asasıyla bir çöl şeyhi belirir. Bu zat, Libya çöllerinden gelen, milyonlarca müridi olan Senusi tarikatının lideri, Seyyid Ahmet Şerif Es-Senusi'dir. Onu karşılayan ise, bir milletin kaderini omuzlayan Mustafa Kemal Paşa'dır. Bu sadece iki liderin buluşması değil, Trablusgarp'ta başlayan bir dostluğun, Anadolu'nun istiklal mücadelesinde manevi bir kaleye dönüşmesinin öyküsüdür. Bu dostluğun temelleri, Ankara bozkırlarında değil, Libya'nın kızgın kumlarında atılmıştır. 1911 yılında, İtalyanlar Trablusgarp'a saldırdığında, Osmanlı Devleti'nin oraya ordu gönderme imkanı kısıtlıydı. Aralarında Mustafa Kemal ve Enver Bey'in de bulunduğu bir grup vatansever subay, tebdili kıyafetle gizlice Libya'ya sızarak yerli halkı örgütledi. İşte Mustafa Kemal, o günlerde Senusilerin sarsılmaz vatanperverliğine ve disiplinine hayran kalmıştı. Senusiler, sadece bir tarikat değil, ziraat yapan, ticaretle uğraşan ve işgalciye karşı silahlı direnişi bir ibadet bilen bir cemiyetti. Şeyh Ahmet Senusi, 1902'de tarikatın başına geçtiğinde, önce Fransızlara karşı sahrada, sonra İtalyanlara karşı kıyıda destansı bir mücadele yürüttü. Mustafa Kemal Paşa, yıllar sonra Ankara'da verdiği bir yemekte o günleri şöyle anacaktır. Biz orada necip insanların çevremizi sardığını gördük. Onlar bizi içtenlikle karşılayan Senusilerdi. Birinci Dünya Savaşı başladığında, Osmanlı Devleti Senusileri, Cihad-ı Ekber'in en önemli aktörlerinden biri olarak gördü. Enver Paşa, Şeyh Senusi'nin İslam dünyasındaki devasa nüfuzundan yararlanmak istiyordu. Öyle ki, 1914 yılında Şeyh'e eğer tüm Afrika'yı İngilizlere karşı ayaklandırabilirse, halifelik makamının dahi teklif edildiği rivayet edilmektedir. Savaşın sonuna doğru, 1918 yılında durum kritikleşince, Enver Paşa, Şeyh'i İstanbul'a davet etti. Yolculuk tam bir macera filmi gibidir. Şeyh, Libya'nın Sirt körfezinden bir Alman denizaltısına alınmış, Adriyatik üzerinden Avusturya'ya, oradan da trenle İstanbul'a getirilmiştir. 30 Ağustos 1918'de İstanbul'a vardığında, Padişah Vahdettin'e, Eyüp Sultan'da kılıç kuşatan bizzat o olacaktır. Ancak İstanbul, işgalin gölgesi altına girince, Şeyh için zorlu bir mecburi ikamet süreci başlamıştır. Şeyh Senusi, İstanbul'daki İngiliz yanlısı politikalardan rahatsızdı. O, kurtuluşun Anadolu'daki milli harekette olduğuna inanıyordu. Bursa ve Konya süreçlerinden sonra, milli mücadeleye katılmak istediğini bizzat Mustafa Kemal'e bildirdi. Konya'daki Delibaş isyanı sırasında arabuluculuk yaparak kan dökülmesini önlemeye çalışması, onun Anadolu halkı üzerindeki etkisinin ilk büyük kanıtıydı. Ankara'ya ulaştığında, Mustafa Kemal Paşa onu büyük bir hürmetle ağırladı. Hatta Paşa'nın o dönem meşhur olan yerel kıyafetli, meşlahlı, fotoğraflarındaki o giysi, Şeyh Senusi'nin bizzat hediyesidir. Şeyh, TBMM'de yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal'i, İslam'ın kurtuluşu için cihadı başlatan kahraman olarak nitelendirmiş ve bu hizmete katılanların 100 şehit sevabı alacağını müjdelemiştir. Milli mücadelenin en karanlık günlerinde halkın moralini ve inancını diri tutan olaylardan biri, Şeyh Senusi'nin gördüğü ve tüm Anadolu'ya yayılan o rüyadır. Bu rüya, sadece bir hikaye değil, o günün toplum psikolojisi için paha biçilmez bir motivasyon kaynağı olmuştur. Cahit Tanyol'un aktardığına göre, Gaziantep'te Hafız Halil Efendi, bu rüyayı halka şöyle anlatmıştır. Şeyh Senusi, rüyasında Hazreti Peygamber'i görür ve elini öpmek için ona koşar. Ancak Peygamber Efendimiz ona sağ elini değil, sol elini uzatır. Şeyh şaşırarak ve üzülerek sorar. "Ya Resulullah, niçin sağ elinizi vermediniz?" Peygamber Efendimiz şu sarsıcı cevabı verir. "Sağ elimi Ankara'da Mustafa Kemal'e uzattım." Bu rüya haberi, Mustafa Kemal muzaffer olacak, Peygamberin eli onun üzerindedir, inancıyla birleşerek Anadolu'daki direnişi dini ve manevi bir meşruiyet zeminine oturtmuştur.
Şeyh bizzat Mustafa Kemal'e yazdığı telgrafta da düşmanın perişan olacağını daha önce manevi alemde, rüyada gördüğünü ve bunu paşaya müjdelediğini teyit etmektedir. Ankara hükümeti Şeyh Senusi'yi vaiz-i umumi, genel vaiz olarak görevlendirmiştir. O, Anadolu'yu adım adım dolaşarak cami minberlerinden halka hitap etmiş, Kurtuluş Savaşı'nın Hristiyan sömürgecilere karşı bir cihat olduğunu anlatmıştır. Özellikle Sivas'ta verdiği o meşhur hutbe, Sebilür Reşat dergisi vasıtasıyla tüm ülkeye yayılmıştır. Onun etkisi sadece Anadolu'yla sınırlı değildi. Mustafa Kemal Paşa, Şeyh'in nüfuzunu Irak ve Suriye'deki Arap ve Kürt aşiretlerini İngilizlere karşı birleştirmek için de kullandı. Şeyh, Diyarbakır ve Mardin'den Irak sınırına kadar giderek oradaki aşiretlere İngiliz oyunlarına gelmemeleri ve Ankara ile beraber hareket etmeleri yönünde telkinlerde bulundu. İngiliz istihbaratı, Senusi'nin bu faaliyetlerinden o kadar korkmuştur ki, onu adım adım takip etmesi için özel ajanlar, Mustafa Sair gibi görevlendirmiştir. Kaynaklar, Mustafa Kemal ile Şeyh Senusi arasında yoğun ve son derece samimi bir yazışma trafiği olduğunu göstermektedir. Şeyh, 2. İnönü Zaferi'nden sonra yazdığı mektubunda paşa ya şunları söyler: "Zat-ı devletlerine karşı hürmetim son derecededir. Biz tek bir şahıs gibiyiz ve aramızda ayrılık görmüyorum." Mustafa Kemal de ona cevap verirken, "Zat-ı âlinizi ziyaret edip ellerinizi öpme şerefiyle müşerref olacağım," diyerek derin saygısını ifade eder. Bu mektuplar sadece askeri tebriklerle sınırlı değildir. Şeyh Senusi, Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın vefatında taziye telgrafı göndermiş, paşanın rahatsızlıklarında şifa dilemiş, hatta paşanın ve eşi Latife Hanım'ın bir erkek evlat sahibi olmaları için dahi özel dualar etmiştir. Mustafa Kemal ise Şeyh'in Trablusgarp'taki borçlarının ödenmesi ve ailesinin geçimiyle bizzat ilgilenmiş, ancak yeni devletin kanuni sınırları ve mali imkanları bu yardımları bazen kısıtlı bırakmıştır. Milli mücadele kazanılıp Cumhuriyet ilan edildikten sonra Şeyh Senusi için yeni bir dönem başladı. 1923 sonrasında Ankara hükümeti, Lozan Antlaşması gereği Libya üzerindeki haklarından vazgeçmek zorunda kalmıştı. İtalyanların baskısı ve değişen siyasi konjonktür, Şeyh'in Türkiye'deki varlığını zorlaştırmaya başladı. Şeyh, uzun süredir hasret kaldığı memleketine dönmek ve kutsal toprakları ziyaret etmek istiyordu. Tarsus ve Mersin'de bir süre ikamet eden Şeyh, bazı yerel memurların ilgisizliğinden ve hane sorunlarından dolayı paşaya kırgınlıklarını da yazmıştır. Nihayet 1924 yılının Ekim ayında büyük bir hüzünle Anadolu'dan ayrılarak önce Şam'a, oradan Medine'ye geçti. Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı veda mektubunda kalbinin daima Türklerle beraber olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. Seyyid Ahmet Şerif Es-Senusi, 10 Mart 1933'te Medine'de hayata gözlerini yumduğunda arkasında Libya'dan Anadolu'ya uzanan devasa bir direniş mirası bırakmıştı. O, sadece bir din adamı değil, emperyalizme karşı İslam'ın ve Türk'ün bağımsızlığını savunan bir stratejistti. Onun gördüğü peygamber rüyası, milli mücadelenin manevi ateşini körüklemiş, Mustafa Kemal'e verdiği destek, İslam dünyasının kalbinin Ankara'da atmasını sağlamıştır. Bugün o meşhur fotoğraflarda Atatürk'ün giydiği meşlah sadece bir hediye değil, iki milletin ve iki liderin işgalcilere karşı kurduğu o sarsılmaz kardeşliğin sembolüdür. Tarih, bu büyük mücahidi ve onun Türk milli mücadelesine kattığı ruhu asla unutmayacaktır.